Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah gönlümüzden geçen bütün hayırlı isteklerin karşılığını dünyada da ahirette de görmeyi hepimize nasip eylesin. Bugün İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinden sizlere seslenmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Mutluyum çünkü İstanbul şehrin ortasından nehirin, ırmağın değil, okyanusları buluşturan, denizi geçiren özel bir alan ve duaların kabul olduğu güzel bir makam. Allah bütün dualarımızı kabul eylesin. Bazı insanlar hafız olmuş da ne olmuş diyorlar. Gülüyoruz. Neden biliyor musunuz? Hani benim için değil. Genel manada hafızlık. Hafız, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı kalbinde, gönlünde taşıyan, ruhuyla, nefesiyle, sesiyle, kalbiyle, tüm bedeni, tüm azaları ile uygun ortamda okuyan demektir. Hafızlar aşık olur. Aşka gelir, aşka gelince başka güzel okurlar. Hani Kur'an'ı, hafızı, hocayı genelde din görevlileri haftasında konuşuruz ya da Ramazan'dan Ramazan'a konuşuruz. Aziz dostlar, hafız olmuş da ne olmuş diyen, din hizmetleri yapan arkadaşları da görüyorum maalesef. Bu şeye benziyor. Zengin olmuş da ne olmuş? Tamam, vergi almayalım o zaman zenginden. Tamam, hayır hasenat istemeyelim o zaman zenginden. İnsanların başı sıkışınca, dertleri çoğalınca gitmeyelim onlardan, bize yardım edin, bu insanlara yardım edin demeyelim. Okulu yaptırın demeyelim. Zengin olmuş da ne olmuş diyoruz ya, dememeliyiz. Kur'an'ı bir Allah Teala eğer bir hafıza, bir insana, hanımefendi beyefendi nasip etmişse o çok özel bir alandır. Kur'an'ın nasip olduğu kimse çok özeldir. Saf olabilir, pepe olabilir, hafif peltek olabilir ama Kur'an okuyunca bülbül olur. Kur'an'ı okuyan gönül kalp rahatsızlığı hissetmez. Kur'an'ı okuyan insan kendini de, etrafını da, sevdiklerini de inşa eder. Sevmeyenler ondan inşa olamaz, ihya olamaz. Sevenlere hizmeti çok başka olur. Şöyle düşünün. Kur'an'ı Hazreti Cebrail yeryüzüne, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a getirdi, indirdi ve onun indirişiyle Cibrilu Emin oldu. Cibrilu Emin bu ünvanı kazandı. Kur'an'ın indiği gönül alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin mührü oldu ve peygamberlik makamını, en yüksek makamı aldı Efendimiz Aleyhisselam. Kur'an'ın indiği dağ kıymetli bir dağ oldu. Kur'an'ın indiği mağara yeryüzündeki tek özel makam oldu. Kur'an'ın indiği şehir Ümmül Kura oldu. Hira Dağı şehirlerin anası oldu. Kur'an'ın indiği şehir Mekke, Mekke-i Mükerreme oldu. Medine-i Münevvere, yani özel olan şehir, aydınlanmış şehir. İki ayrı şehir de ünvanları ile beraber kendini buldu. Kur'an'ın indiği insan, Allah'ın kendisini inşa ettiği insandır. Onun için Kur'an'ı gönlüne nakşeden, hafızasına nakşeden insan gerçekten yüce insan olur. Allah Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü, İhlas, Felak, Nas,
Huvallahu'llezî âmener Resulü, Ayetel Kürsi, Bakara suresinin ilk ayetleri, Fatiha suresi, Yasin, Tebareke, Amme, Rahman, Fetih, bu sureleri adım adım ezberleyerek Kur'an yolculuğumuzu daim eylesin. Kur'an'ı ezberleyip unutmaktan korkan arkadaşlarım, sevgili dostlarım, takipçilerim, zengin olunca iflas ederim korkusu yaşayan insanla aynı durumdasınız. Ya iflas etmezseniz? Ya zenginliği korumayı, yani mevcudu koruyarak büyümeyi öğrenmiş olursanız? Ya bizim gibi her sene Kur'an-ı Kerim'i babasının vasiyeti üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her sene Hazreti Cebrail ile karşılıklı okuduğu gibi mukabele eder ve her sene ve her gün, her ay Kur'an yerinde duruyor mu, kalbimde mi, ruhumu tatmin ediyor mu? Ve bu Kur'an'ı oku dediklerinde, hatta oku demeden okur mu acaba diye gözüne baktıklarında "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diyerek şöyle gözlerin kapanıp madde aleminden mana alemine doğru yola çıkmak, o hissiyatı hissetmek, o manevi yükselişi, yücelişi hissetmek, bu duygu zenginliği neden sizde ve çocuklarınızda, sevdiklerinizde olmasın? Vallahi merhum kıymetli babacığım Hafız Hacı Hüsnü Okumuş 4 evladını da hayatı boyunca bu hususta Kur'an-ı Kerim'i ezberlesinler, taşısınlar diyerek bu heyecanla yaşadı. Ve bu heyecanı bize ailece yaşattı. Ve bu dünyaya dair işinizi güzel yapın. Kur'an-ı Kerim'i unutmayın. Her sene Ramazan ayında mutlaka en az 3 camide mukabele okuyacaksınız. Kur'an'ın mukabelesini okumayan, Kur'an'ın ezberini unutan benim evladım değildir, hakkımı helal etmiyorum diyecek kadar asil bir duruşu olan insandı. Ve dünyada bizden hiçbir şey istemeyen, dünyada Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutan olmamızı, doğru, dürüst, ilkeli olmamızı her geçen gün bize hatırlatan ve Allah'a inanır gibi, peygamberine itaat eder gibi, İslam'ın bütün kuralları nasıl hassas ise ticareti, alışverişi, sosyal hukuku da bu şekilde tesis etmemiz gerektiği hususunda bize nasihatleri olurdu. Tabii ki kuru kuru sadece Kur'an'ı okumak yeterli olmaz. Onun manasını öğrenmek için bizi 4 sene, 5 sene Kur'an okulunda, klasik İslam eserlerinin okutulduğu okulda, o genç yaşımızda bizi oradaki eğitim terbiyesinden geçirmek üzere disiplinini ortaya koymuştu. 3 kardeş orada sistemle okuduk. 4. kardeşim başka bir eğitim metodundan geldi. O da hafız oldu. Bizim evde Kur'an ailesi vardı. Ben yaşadığım evdeki Kur'an ailesini talebelerimle buluşturmak adına onlara da Kur'an ailesi adını koydum. Çünkü bir evde çocuk Kur'an okuyunca o çocuğun o tertemiz günahsız ağzıyla evlerin içi Kur'an sesiyle, Kur'an ayetleriyle doluyor. Kur'an okununca melekler de rağbet edip o Kur'an okuyanı dinliyor. Kur'an okunan yere geldiklerinde rahmetle, esenlikle, bereketle geliyorlar. Hediyeleriyle geliyorlar. Onun için Kur'an'ı okuyun. Kur'an okumayı biliyorum demek için değil. Yani buradan Maslak'a gitmeyi biliyorum demek, oraya gitmeyi bilmeniz ve oraya gitmenizden öte bir şey değil. Yani oraya gitmeniz gerekiyor. Oraya gidebilmeniz mümkünse Maslak'a gitmeyi biliyorum demenin bir anlamı var. Artık hafız olmaya gerek yok diyorlar. Artık zengin olmaya da gerek yok. Bakın sosyal devletler var. Dünyada fakir fukara fonu. Bazı ülkelerde siz çalışmasanız da bakıyorlar sizde. Öyle gelenle yetinmek hoşunuza gidiyorsa gidin böyle bir ülkede yaşayın. Yurtta tutuyorlar. Ölmeyecek kadar yemek veriyorlar. Ama gidip sevdiğiniz ayakkabıyı, sevdiğiniz arabayı, ne bileyim sevdiğiniz evi alma imkanını vermiyorlar. Böyle bir imkana ulaştığınızda artık sizi kapının önüne koyuyorlar. Böyle bir dünya yok. Madde zenginliği, mana zenginliği her ikisi de önemli. Her ikisini de elde edebilirsiniz.
Allah bu imkanın önünü açmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı öğrendi. Ticaret yapmasına mani miydi? Ticaret yapıyordu. Ve hayatını devletten aldığı maaşla değil, çıktığı savaşlardaki ganimetlerle, yaptığı ticaretteki kazançlarla yapıyordu. Yani bugün camide imamlık yaparken ya da devlet dairesinde görev yaparken başka bir iş yapmanıza mani bir durum var. Yasak. Devlet memurunun ikinci bir iş yapması yasak. Kanunen yasak. Devlet memuruysanız iş yapmanız, ticaret yapmanız, alışveriş yapmanız, şirket kurmanız, ticaretin içinde olmanız, yani gizli gizli yapmanız da yasak. Herhangi bir şikayet olduğunda devletin itibarını zedeliyorsunuz düşüncesiyle kurum size rıza verebiliyor. Ama peygamber döneminde Aleyhisselatü Vesselam maaşlı imam olmadığı için, imamlık vazifesi diye bir vazife olmadığı için kim müsaitse namazı o kıldırıyordu. Peygamberimiz eğer oradaysa namazı kendisi kıldırıyordu. Aziz dostlar, şikayet olduğundan söylemiyorum. Bilgilendirmek adına bunu söylüyorum. Ama yine de ticaret yapan, yine de ticaret yapmalı din görevlisi. Çünkü alışverişin hukukunu bilen kararları güzel verir, güzel alır. Halden anlar, halden anlayan da ona göre konuşmalar yapar. Cümleye nereden başlayacağını bilmek çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, Kur'an-ı Kerim güzel okumak yeterli değildir. Oturma, kalkma, söze başlama, söz alma, söze aradan girme ve sözü güzel toparlayıp insanların gönüllerinden yakalayıp kucaklama. İşte bunlar hayatın içindeki beşeri münasebetlerdeki başarınızı ortaya koyuyor. O zaman Kur'an sizde başka güzel duruyor. Aziz dostlar, lütfen çocuklarınızı Kur'an okullarıyla ve özel hocalarla buluşturun. Çünkü Kur'an'ı okuyan dil, öyle dua ederler ya, Ya Rabbi Kur'an okuyan dillerimizi nar-ı cehiminden azat eyle, cehennem azabından azat eyle. Rivayet odur ki hafızların dili hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Neden? Kur'an okudukları için. Gitmeyin diğer aleme, bu aleme gelin. Şu kardeşinizin dilinin 2/3 koptu. 2/3 koptu, canlı diktiler ameliyata girmeden önce. Benim bu dilim kopmuş hali. 2/3 kopmasına rağmen kopuk halini ben gördüm. Kur'an okuya bu dil terapi oldu ve tekrar uzayıp dişlerime kadar dokunmaya başladı ve dişlerime dokunmaya başlayınca konuşabilmeye başladım. Bu Kur'an-ı Kerim'in şefaati değildir de nedir? Efendim işte bedendeki birkaç organdan bir tanesi dil büyüyebiliyor. Ya büyümese, durdurulamasa? Onu da mı beden yapıyor? Allah'ın lütfu yok mu burada ya? Ölmüş bir insanı tekrar hayatla buluşturan Mevla, biz ölmüştük. Vallahi ölmüştüm. Kelime-i şehadet getirip gitmiştim diğer tarafa. Yani an meselesiydi, saniyeydi. Ama Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada da ahirette de bizi nail eyle diye dua eden hocalarım, babalarım vardı. Güzel insanlar vardı. Bize Türkiye ve dünyanın her yerinde gözyaşlarıyla Ramazan'da dua edip bizi hatırlayan o insanlar vardı. Allah Teala o gözyaşlarıyla dua eden annelerin, babaların, o güzel sabi, subyan yavrularımızın duası tecelli etti. Kur'an-ı Kerim'in rahmeti, bereketi geldi ve bize hiç olmamış gibi tertemiz yeniden bir hayatı bahşetti ve bu kopuk dille Allah tekrar Kur'an okumayı ve okutmayı nasip ediyor. Daha ne mucize arıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in şefaatiydi bu diyorum size. İnanmıyor musunuz? Vallahi billahi Kur'an-ı Kerim'in şefaati, Kur'an-ı Kerim'in bize dünyadaki hediyesiydi. İşte bu güç, bu nimet, bu güzellik sizde de olsun, çocuklarınızda da olsun istiyorum. Allah'ın kelamının sözcülüğünü yapmak size de nasip olsun. Sizin de şiarınız olsun. Sizin de bildiğiniz alışkanlığınız, zikriniz olsun istiyorum. Ve bunun için dua ediyorum. Bugün gönlümden böyle geçti. Çünkü Kur'an'ın neşesi dünyadaki hiçbir malın, hiçbir mülkün, hiçbir makamın neşesine benzemez. Yüzümüz üzgün olduğumuz halde gülüyorsa vallahi Kur'an'ın neşesidir. Yemin ediyorum Kur'an'ın neşesidir. Onun için Kur'an'ı okuyun,
ve Kur'an'ı okutun. Okuyan ve okutanlara hizmetkar olun. Talebelerimin hepsinin önünde iki büklümüm. Onlar bir ayet daha ezberleyip okusunlar diye. Her gün onları dinlemekten zevk alıyorum, huzur duyuyorum. Aileleri adına, ülkem adına, tüm insanlık adına da gurur duyuyorum. Allah hafızı Kur'an olmayı, hafızı Kur'an'ın, hamele-i Kur'an'ın, hamili Kur'an'ın annesi babası olmayı size de bize de nasip eylesin. Bugün Kur'an'ı konuşmak istedim. Kur'an'ı yaşamak ve yaşatmak istedim. Allah Teala Kur'an sayesinde bütün kapıları açıyor ve bütün güzellikleri hafızların önüne serdediyor. Bunu birçok hafız arkadaşımda gördüm. Kendi hususi dünyamda da gördüm. Allah size de evlatlarınıza da nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.